Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok beğeneceğinizi düşündüğüm mısır unlu, kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye tarifim var. Ben bile bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtanın akını kıralım. Yumurtanın sarısını kurabiyemizin üzerine sürmek için ayrı bir kapta ayıralım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim. Ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1,5 su bardağı mısır unu ekleyelim. Ben doğal mısır unu ekledim. Doğal çekilmiş mısır unu bulamazsanız eğer marketlerde satılan mısır unuyla da yapabilirsiniz. Ben çekilmiş mısır unu kullandım. O yüzden hem rengi hem dokusu farklı oldu. Bulabilirseniz eğer doğal çekilmiş mısır unuyla yapmanızı tavsiye ederim. 125 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. 2 su bardağı un ekliyorum ve 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu 10 gramdır. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm ise 200 mililitredir. Unumuz dolu dolu olacak bardağımızın içerisinde. Eğer ununuz az gelirse mutlaka birazcık un ekleyin. Yumuşak, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru olacak. Vermiş olduğum ölçülerle benimkisi tam istediğim kıvamda yumuşak bir kurabiye hamuru oldu. Elimizde şimdi güzelce yoğuralım. Yoğurma işlemimizi tamamladıktan sonra şekil vermeye başlayacağız. Eğer vaktiniz varsa buzdolabında 10 dakika kadar hamuru dinlendirmenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerimize istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben kurabiye hamurumdan parçalar kopardım. Öncelikle silindir şeklini verdim. Sonra elimle bastırarak verev şeklinde kestim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz yuvarlak toplar halinde yuvarlak şekil vererek yapabilirsiniz veya kare kare keserek hazırlayabilirsiniz. Ben verev şeklinde kestim. Hem dokusunu kestikten sonra iyice yakından görebilmeniz için hem de şekil olarak bu şekilde daha güzel olacağını düşündüğüm için. Bu tarifi denedikten sonra lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü birçok kişi mısır unlu kurabiye deyince aklında farklı şeyler canlanabilir. Yani tatlı mı oluyor, tuzlu mu oluyor? Mısır unu birazcık tuzludur ama tatlı tarife yakışır mı? Bu kurabiye hem tuzlu hem tatlı. Daha çok tuzlu kurabiye diyebiliriz. Çünkü içerisinde bir yemek kaşığı toz şeker var, bir tatlı kaşığı tuz var. Her ne kadar toz şekeri bir yemek kaşığı çok olsa da bir tatlı kaşığı tuz miktarı daha az olsa da tuz oranı ister istemez kurabiyeye tuzlu kurabiye lezzetini veriyor. Aynı çatal kurabiye gibi düşünün. Çatal kurabiyede de hafiften şekerimsi bir lezzet gelir ama tuz daha baskın olduğu için tuzlu kurabiye olarak geçer. Hem tatlı hem şekerli kurabiye diyebilirim ama yediğiniz zaman daha çok tuzlu olarak hissedeceğinize eminim. Çok güzel bir kurabiye. Kısacası deneyin. Denedikten sonra sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Fikirlerinizi mutlaka yorum kısmına yazınız. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra bir bıçak yardımıyla verev şeklinde şeklimizi oluşturduk. Üzerine kenarda beklettiğimiz yumurta sarısının içerisine çok az birkaç damla pekmez döktüm ve karıştırdım. Fırça yardımıyla kurabiyemizin üzerine sürüyoruz. Sonrasında bir çatal yardımıyla kurabiyemizin üzerinde çizikler oluşturalım. Verev şeklinde keselim ve yağlı kağıt seriyle fırın tepsimizi aralıklı bir şekilde dizelim. Kurabiyelerimize bu şekilde şekil veriyoruz. Arta kalan kenardaki parçalarla tekrardan karıştırıp şeklimizi oluşturuyoruz. Ben küçük küçük parça parça rulo şeklinde hazırladım. Dilerseniz uzunca bir şekilde kurabiyenizi açıp hazırlayabilirsiniz. Ama o şekilde büyükçe açtığınız zaman kurabiye hamurunda kırılmalar, çatlamalar söz konusu olabiliyor. O yüzden bu şekilde küçük küçük şeklinizi oluşturun. Sonrasında diğer işlemleri yapmanızı tavsiye ederim. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 41 adet mısır unlu kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini artırarak daha fazla sayıda kurabiye elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçüsünü yarı olarak azaltalım. Daha az sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Kurabiyelerimizi yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri kızarana kadar pişirelim. Ben yaklaşık fırınımda 18 dakika kadar tuttum. 20 dakikaya kadar pişirebilirsiniz. Üzeri ve altı kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Kıyır kıyır gevrek bir şekilde bu kurabiyeyi sevdiğim için
fırınımda biraz fazla tutmuş olabilirim. Sizler de o şekilde yaparsanız ağızda dağılan kıyır kıyır, gevrek gevrek, mis gibi kokulu mısır unlu kurabiyeler elde edebilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gerçekten görüntüsü zaten her şeyi anlatıyor. Lezzeti çok daha güzel. Abartıyorsam mutlaka o tarif çok güzeldir. Deneyin lütfen. Sizin düşüncelerinizi de sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Şimdi sizlere yakından iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Birçok takipçim ısırık alarak da gösterin ama aynı zamanda elinizle de bölerek biz dokusunu görmek istiyoruz dediği için elimle de bölerek sizlere yakından iç dokusunu göstereceğim. Ve aynı zamanda elimle de şöyle bastırınca nasıl dökülüyor kıyırlığını anlatmak için yakından sizlere dokusunu göstereceğim. Şimdi bir tabakta yakından hemen şöyle bir kırıyorum kurabiyemi, anında dağılıyor. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye. Ben kime ikram ettiysem bu kurabiyenin tarifini istediler ve çok beğendiler. Sizler de sevdikleriniz için yapın ve bütün övgüleri kapın. Şimdiden herkesin ellerine kollarına sağlık. Bu kurabiye tam buzluk için derin dondurucuda uzun süre muhafaza etmek için uygun bir kurabiyedir ve oda sıcaklığına geldiği zaman, yemek istediğiniz zaman oda sıcaklığına geldiğinde aynı kıyırlığı hissedebileceğiniz bir kurabiyedir. O yüzden fazla kalan veya sonra yemek istiyorsanız mutlaka buzdolabı poşetlerine koyun, ağzını sıkıca kapattıktan sonra buzdolabında da uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Veya saklama kaplarına koyup kapakların sıkıca kapandığından emin olun. Buzdolabı kokusu içerisine girmesin, uzun süre 6-7 aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Misafirleriniz geldiği zaman veya yemek istediğiniz zaman dondurucudan çıkarın, oda sıcaklığına gelince servis edebilirsiniz. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube Tatlı Sanatı kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin beni nerelerden takip ettiğini gerçekten çok merak ediyorum. Kanalımdaki tüm tarifleri denedikten sonra videoların altına yorum yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime düşünceleriniz fikir olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.